Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersine daha hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir bebek tulumu çalıştık. Yaklaşık 3 ve 9 ay arası giyebileceği ölçüde bir tulum bu. Daha önce çok istek olmuştu bununla ilgili ve biz de sizin için hazırlayalım dedik. Böyle çok tatlı, bakın 2 renk hazırladığımız bir tulum hazırladık. Ve yaklaşık 4 yumak kullandık bu projemiz için. Ve %100 akrilik bir ip bu. Örneğimiz de göründüğü kadar zor değil. Çok herkesin kolay yapabileceği bir örnek aynı zamanda. Arkada da bakın bu şekilde bir popo şişkinliği vererek daha şık bir hale getirdik örneğimizi. Bence çok da güzel oldu. Siz de beğendiyseniz ve bu güzel projemizi bizimle örmek istiyorsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Bugün sizinle çok güzel bir erkek çocuk için de olabilir, kız için de olabilir. Biz erkek renkleri seçerek tulum çalışması yapacağız hep birlikte. Daha önce çok istek vardı bu tulum hakkında ve ben de sizleri kırmak istemedim. Ve böyle piyasada çok güzel yeni çıkan biraz normal bebek iplerinden daha kalın iplerimiz var. Yaklaşık 250 metre uzunluk var bu iplerimizde. Ve %100 akrilik ip ama tabii bebek tenine göre uygun üretilmiş daha kaliteli bir akrilik ip bu. Ve biz bu tulumumuzun lastik bölümlerini koyu renk yaparak 3 numara şişle çalışırken üst bölümünde açık renk kullanacağız. Ve 4 numara şiş kullanmayı düşünüyorum. Bu ipin kare ölçümü de yani 22 ilmek attığınız zaman yaklaşık bir 10 santimlik kare elde etmiş oluyorsunuz. Genişlik olarak 10 santime denk geliyor 22 ilmeğiniz. Kalınlığını ölçebilmeniz için ben bunu ekstra söylüyorum sizler için. Genelde iplerin üzerinde kare ölçüsü vardır. Dikkat ederseniz oradan kontrol edebiliyorsunuz alışverişinizde. Ve şimdi biz gri ipimizle başlayacağız ve koyu grimizle 3 numara şişimize arkadan başlamak istiyorum. Önce kolay bölümü yapalım. Çünkü önde biliyorsunuz saç örgüsü vardı. Modelde gördüğünüz gibi. Hızlıca bir arka bölümü bitirelim. Yeni başlayanlar için de hem de bir alıştırma olmuş olur. Ve şişimize arkanın birinci paçası için 25 tane ilmek atıyoruz. 25 ilmeğimizi attık. Ve şimdi bir düz, bir ters olarak bir sıra tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Yani bir düz, bir ters lastik şeklinde bir sıra geçiyoruz. Bir ters, bir düz olarak bir sıramızı geçtik şimdi. Birinci ve son ilmeğimizi sürekli düz örerek yani haroşa olarak yürüteceğiz. Düzden haroşa yürüteceğiz. Yani her başlarda bu ilmeklerimiz düz bir şekilde örülecek veya düz olarak boş da alabilirsiniz. Çünkü Selanik örneği çalışacağımız için üstü kenarlar haroşa olursa çok düzgün bir hat yakalarsınız. Yoksa biraz böyle volonlaşma yapıyor kenarlarda. Ve şimdi ilk ilmeğimizi biz haroşa olarak düz örüyoruz. Ve buraya hazır lastik görüntüsü verebilmek için daha önce biz biliyorsunuz bir lastik çalışmamız vardı kısa videolarımızda. Şimdi burada da bir sıra boyunca onu uygulayacağız. Evet bakın şimdi bu şekilde diğer videodan daha detaylı izleyebilirsiniz. Şişimizi alttan böyle alta getirerek arkadan düz ilmeğimizi alıyoruz boş olarak çeviriyoruz. Tekrar şişe takıyoruz. Ve burayı düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal ters şeklinde öreceğiz. Tekrar bakın düz ilmeğim burası. Arkadan şişimi boşluktan böyle alarak çevirerek ön yüze takıyorum ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi de normal ters bir şekilde örüyorum. Tekrar bakın bu şekilde çeviriyorum, takıyorum, düz olarak örüyorum. Ve bu sadece bir sıra boyunca uygulanacak. Arkada bu alt kısmında güzel bir yuvarlaklık elde etmiş olacağız. Daha güzel bir görüntü olmuş olacak.
Evet, şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Terslerimizi normal örelim. Düz ilmeklerimizi çevirerek bu şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Son düzlerimizi de çevirelim. Evet, buradaki son düzümü de çeviriyorum. Ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz haroşa olarak örüyorum. Evet, bakın böyle bir yuvarlaklık elde etmiş olduk alt bölümde. O da daha hoş bir görüntü yaptı. Bakın, hazır lastik görüntüsünü yakalamış olduk bu sayede. Şimdi bundan sonraki sıralar artık bir sıra daha lastik öreceğiz ve aynı zamanda da Selanik örgüsüne geçeceğiz. Şimdi çabucak bir sıra daha lastiğimizi örüyoruz ve daha sonra Selanik batışı da göstereceğim size. Evet, şimdi bir sıra daha lastiğimizi geçtik ve artık Selanik örgüsüne de geçebiliriz. Burayı düzden boşaldım. Bakın, birinci düz ilmeğimin normal düz olarak değil, bir alttaki ilmeğimin iç kısmına bu şekilde şişimi batırıyorum ve örerek bu şekilde içinden geçiriyorum ilmeğimi ve örüyorum. Bu aynı zamanda kolay Selanik olarak adlandırıyoruz bunu. Bakın, normal ilmeğim burası. Buraya değil, bir önceki ilmeğin iç kısmına batarak oradan örüyorum ilmeğimi. Bu şekilde. Terslerimi normal örüyorum. Düzlerimi bir alt ilmeğe batarak örüyorum. Ve bundan sonra bu artık hem arkada hem önde hep bütün düzlerimiz bu şekilde örülecek. Hep bir alttaki ilmeğin içine batacağız. Terslerimizi normal öreceğiz. Tekrar gösteriyorum. Bakın, alttaki ilmeğin içine batarak normal örüyorum. Evet, lastiğimizi de bayağı bir uzatacağız. Kaç santim olduğunu birazdan söyleyeceğim. Sıramızı tamamlayalım. İkinci sıradan sonra da bu işlemde Selanikler kabarmaya başlayacak. Hep alttan battığımız için. Evet, bakın şimdi arka yüzdeyim ve arka yüzden de yine ters ilmeklerimi normal örüyorum. Düz ilmeklerimi yine bir alttaki ilmeğin içine batıyorum. Normal ilmeğime batmıyorum. Ve bu şekilde yaklaşık, bakın, tekrar alta batıyorum. Düz olarak örüyorum. 6 santim kadar buradaki lastiğimizi bir örelim ve uzunluğuna bir bakalım. Ve daha sonra zaten nasıl devam edeceğinizi tekrar ben size göstereceğim. Şimdi bu şekilde lastiğimizi Selanik olarak ve biz bu şekilde alt lastik bölümümüzü 6 santim boyunca Selanik olarak örüyoruz ve daha sonra nasıl devam edeceğinizi size ben zaten göstereceğim. Evet, yaklaşık 6 santime tamamladık. Hemen kontrol ediyoruz. Evet, şimdi artık 4 numara şiş ve açık renk grimize geçiyoruz. Buradaki grimizi artık kesebiliriz. Yine burayı dikecek kadar mesafe bırakıyoruz. Ve gri ipimizi takıyoruz. Bir sıra tüm ilmeklerimizi burada düz olarak öreceğiz. Ve düzden haroşa olarak da devam edeceğiz zaten. Evet, şimdi tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, arka yüzden de yine düz örerek haroşa örgüsüne geçmiş oluyoruz. Ve yaklaşık hep düz örerek, şimdi ön yüzde göstereceğim. Tahmini söylüyorum şu an. 30 diş kadar bir uzatalım. Bu arka bölüm olduğu için ve sadece
burada haroşa örgüsü kullanacağımız için daha dar olarak başladık öne göre. Çünkü önde saç örgüsü koyacağız ve orada tabii biraz daralma yapıyor saç örgüsü. Dolayısıyla ön yüzde daha fazla ilmek sayımız olacak. Şimdi bakın, bir gidip geldiğimiz zaman bir dişimiz oluşuyor. Yani bir ön yüzden örüyoruz düz, arka yüzden de düz örerek döndüğümüz zaman ön kısmında bir diş bu şekilde bir sıra görüyorsunuz. Bu bizim bir dişimiz oluyor. Ve bu dişlerden 30 tane olduğu zaman, yani şimdi örmeye devam edeceğiz. Bir uzunluğuna bakacağız. Eğer istediğimiz uzunluğa ulaşmışsa bunu beklemeye alarak diğer paçaya başlayacağız. Evet, şimdi artık bunu bir 30 diş boyunca düz bir şekilde örelim. Sevgili örgü severler, 30 dişe tamamladım ben bunu. Ve böyle bir metre ölçüsü de arada vereceğim şimdi hemen. Evet, 20 santimde bir boya ulaşmış olduk. Şimdi aynı şekilde bir tane daha hemen diğer paçayı da bu şekilde hazırlıyoruz. Ve daha sonra tekrar bunu nasıl birleştireceğimizi hep birlikte yapacağız. Evet, ikinci parçamızı da aynı şekilde tamamladık ve şimdi iki paçayı tek şişe alacağız. Ve bunun için ilk paçamızı sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, şişimizin sonunda isterseniz parmağınızla bu şekilde ilmek atabilirsiniz. İsterseniz örerek de atabilirsiniz. Ve toplam biz buraya 8 tane ilmek atacağız. Örerek de atmak isterseniz arka yüzden böyle arkadan iki ilmeğin arasına çapraz batarak boşluğa batıyoruz. İlmeğe batmıyoruz. Örer gibi ipimizi dolayıp çekiyoruz ve şişimize takıyoruz. Tekrar yeni ilmekle diğer ilmeğin arasındaki boşluğa batıyoruz. İpimizi dolayıp çekiyoruz ve şişimize takıyoruz. Ve her seferinde aynı işlemi 8 defa tekrarlıyoruz. Dört oldu. Beş oldu. 6 7 ve 8. Evet, bakın bu şekilde 8 tane araya ilmek atmış oldum. Ve şimdi diğer ipimizi kesebiliriz artık. Ve sıra sonuna kadar buradaki ilmekleri birleştirerek örüyoruz. Ve geri dönüyoruz. Haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar, yani ön yüze kadar tekrar tüm ilmeklerimizi bir sıra boyunca burada haroşa olarak örüyoruz. Evet, şimdi ön yüzümüze geldik. Ve bizim paçalarımız 25'er ilmekti. Ortaya da 8 ilmek atınca şu an şişimde 58 tane ilmeğim var benim. Ve biz örerek şimdi orta bölüme geleceğiz ve burada biraz popo kısmını rahatlatmak için bir dönmeli örgü tekniği göstereceğim. Ve dolayısıyla daha böyle burası şişik bir görüntü olmuş olacak. Ve daha bezde de bir sıkıntı yaşamamış olacaksınız. Şimdi örerek bu ortadaki 8'lerin yanlarına da ikişer tane dahil ediyoruz ve tam ortadan 12 tane ilmeği ortaladığımızda örüyoruz. Şimdi oraya kadar bir gelelim. Şimdi kenara 23 tane ilmek ayıracağım ben.
Bu tarafa da 23 ilmek ayıracağım. Dolayısıyla buradan 12 tane ilmek daha örüyorum. Ortayı bulmak için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burayı da kontrol ediyoruz. 23 ilmeğimiz de burada var. Geri çeviriyoruz örneğimizi. Ve buradan da tekrar 12 tane ilmek örüyoruz. Evet, 12 ilmeğimizi ördük ve tekrar geri dönüyoruz. Ve 14 tane ilmek örüyoruz. Dolayısıyla yanda bekleyen 23 ilmekten 2 tane dahil etmiş olacağız. Bakın şimdi buradan da 2 tane daha örüyoruz. Ve 21 ilmek kalıyor. Geri dönüyoruz. 16 tane ilmek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 2 tane de buradan dahil ettik. Burada da 21 ilmeğimiz kaldı ve geri dönüyoruz. Dönüşte de 18 ilmek ikişer ikişer dahil ediyoruz. Şimdi 18 ilmeğimizi örelim. Evet, ortada 20 tane ilmeğimizi örmüş olduk ve tekrar geri dönüyoruz. 2 tane daha ilave edeceğimiz için bu turumuzda 22 tane örüyoruz. Evet, tekrar geri dönüyoruz. Bu sırada 27 ilmek örüyoruz. Evet, 27 ilmeğimizi ördük, geri dönüyoruz. Ve bu sırada 28 örüyoruz. Evet, 28 ilmeğimizi ördük. Bu sırada 29 örüyoruz. 29 ilmeğimizi ördük ve arka yüzdeye şimdi 30 ilmek örüyoruz. Evet, 30 ilmeğimizi ördük. Şimdi 31 tane öreceğiz. Geri dönüyoruz ve bu sırada 32 örüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. 33 ilmek örüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. 34 ilmek örüyoruz. Bu sırada 35 tane örüyoruz. Birer birer eklemelere yanlarımızda, yani burada bizim 10 ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz. Ve 10 ilmeğimiz kaldığı zaman artık tüm ilmeklerimizi tekrar öreceğiz. Evet, şimdi birer birer eklemelere devam edelim. Evet, şimdi biz birer birer ilavelerimizi tamamladık ve burada kenarda 2 4 6 8 10 ve bu kenarımızda da 2 4 6 8 10 ilmeğimiz kaldı ve şimdi tüm ilmekleri öreceğiz. Buradan da kısaca tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu şekilde 25 başladık. Düz bir şekilde ördük. 8 ilmeğimizi attık. Bir sıra örüp döndükten sonra ortadaki 12 ilmeği bulduk. Ve daha sonra ikişer yanlardan 3 defa, yani burada 3 defa 2 ilmek ekledik. 1 2 3. Buradan da 3 ekledikten sonra birer eklemeleri 7 defa sağ ve soldan devam ettik. Ve ortada 38 tane örülmüş burada ilmeğimiz var. Burada da 10'ar ilmeklerimiz kaldı.
Ve dolayısıyla şimdi tüm ilmekleri örerek devam edeceğiz. Ve biraz öreceğiz tabi. Bu tulumda kol kesimi olmadığı için ense bölümüne kadar dümdüz artık kesim falan yapmadan bir yükselteceğiz buradaki arka bölümünü. Ve daha sonra da omuz bölümünü nasıl keseceğinizi zaten göstereceğim. Şimdi biraz örelim. Ben arada bir size yine görüntü vereceğim. Evet, şimdi örmeye biraz daha devam edeceğiz. Buradaki dönüşlerimiz bittikten sonra ben 15 diş kadar ördüm ama bir 15 diş daha örüp uzunluğuna bakacağız. Omuz boyumuz geldiği zaman da keseceğiz. Bakın bu arada popo şişkinliğimizde buralar örüldükten sonra iyice belirgin bir şekilde çıkmış oldu. Evet, şimdi bayağı biraz daha örelim. Evet, şimdi örmeye devam ediyoruz. Evet sevgili örgü severler. Şimdi biz bunu 30 dişten biraz daha fazla yaptık. Çünkü omuz hizası için biraz kısa geldi 30 diş. 30 dişi buradaki bakın dönüş çizgimiz var. Bu çizgiden sonraki bir sonraki yani bu dönüş çizgimiz bittikten sonraki dişleri sayarak toplam 45 tane çizgi oluşturduk. Dönüşler bittikten sonra. Ve yaklaşık santim olarak da yani buradan ölçtüğümüzde tam 24 santim bir boy elde etmiş olduk dönüşlerden sonra. Evet, şimdi biz omuzlar için burada ilk 18 ilmeğimizi kesiyoruz. Normal bu şekilde üzerinden atlatarak bir tane örüyoruz ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Tekrar örüyoruz ve bir önceki ilmeği atlatıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şimdi kalan ilmekleri sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Çeviriyoruz örgümüzü. Arka yüzden de bu omuz içinde 18 tane ilmek kesiyoruz. Evet, şimdi şiş de bizim arkada ense için bu şekilde bakın omuzları da kesmiş olduk. 22 tane ilmeğimizi böyle şişte bekletiyoruz. Çünkü daha sonra kapşon çalışması yapacağız. Ve dolayısıyla ilmek toplamadan o işlemi de gerçekleştireceğiz. Kol kesimi yok çünkü düz burada düşük kol çalışacağız. Dolayısıyla düz ördüm kenarlarında. Evet, şimdi bu şekilde biz arka bölümü tamamlamış olduk. Evet, bakın popo şişkinliğimizde dikildiği zaman daha belirgin bir şekilde göreceğiz onu zaten. Evet, şimdi bunu kenara çekiyoruz ve ön için, evet onun için yine 3 numara şişimizde birinci paça başlangıcı için 26 ilmek atıyoruz bu kez. Evet, aynı arkadaki yaptığımız gibi burada bir sıra öncelikle bir düz bir ters lastiğimizi örelim ve daha sonra yine diğer paçada yaptığımız gibi o hazır lastik görüntülü örgümüzü de bir sıra boyunca uygulayacağız ve daha sonra normal Selanik'e geçerek aynı şekilde lastiğimizi 6 santim boyunca öreceğiz. Evet, burada da öndeki gibi yine bir kez daha gösteriyorum.
Terslerimizi normal örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Düz ilmeğimizi, şişimizi arkaya alarak ilmeğimizi çeviriyoruz ve düz olarak örüyoruz. İpimiz önde, ters örüyoruz. İpimiz arkada. Şişimizde ilmeğimizi arkadan çıkararak ön kısma dolayarak böyle takarak tekrar düz bir şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimiz arkada. İlmeği çıkarıyoruz. Çevirerek ön yüzden takıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Sadece düz ilmeklerimizi bu şekilde çevirerek örüyoruz. Terslerimizi normal örüyoruz. Evet, şimdi sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bir sıra daha lastik ördükten sonra yine Selanik batışlı 6 santim boyunca Selanik'imizi öreceğiz. Ve ön kısımda bir saç örgüsü çalışması yapacağız hep birlikte. Bir arttırma işlemimiz de var. Ve daha sonra size zaten göstereceğim. Şimdi lastiğimizi bir hızlıca tamamlayalım. Evet, lastiğimizi 6 santime tamamladık. Ve şimdi açık renk ipimizle bir sıra düz örüyoruz. Arka yüzden de bir arttırma işlemimiz olacak. Evet, bu sıramızı tüm ilmeklerimizi burada düz olarak örelim. Evet, şimdi bir sıra düzümüzü geçtik. Arka yüzdeyiz. Arka yüze döndük. Birinci ilmeğimizi boşalıyoruz. Ve ikinci ilmeğimizi düz batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Çekiyoruz ve araya şişimizi tekrar bu şekilde batarak tekrar dolayarak bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın burada 3 ilmek oldu. Bir ilmekten bir ilmek çıkardım. Şimdi sayıyoruz. Arttırdığımız dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpimizi öne alıyoruz. Ortadaki 9 ilmeğin her birinden ters yüz olarak ilmek çıkarıyoruz. Dolayısıyla buradaki ilmeğimizi bu şekilde çevirerek arkadan öne doğru batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Çekiyoruz ipimizi ve tekrar araya batarak bir tane daha örerek bir ilmeğimi 2 ilmeğe çıkarmış oluyorum. Bakın. Tekrar çeviriyorum. Arkadan çapraz giriyorum, doluyorum. Çekiyorum ipi, tekrar araya giriyorum. İkinci artışım, çeviriyorum. Arkadan örüyorum, çekiyorum, tekrar araya batıyorum. Üçüncü artışım, çeviriyorum. Çekiyorum ipi ve araya tekrar giriyorum. Dördüncü artışım. Beşinci artış, tekrar çeviriyoruz. Araya giriyoruz ve tekrar araya giriyoruz. Altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu. Evet, buradaki kalan 9 ilmeğimi de normal düz bir şekilde haroşa olarak öreceğiz burayı. Ve şişimde şu anda bu taraftan artış yapmıyoruz. Çünkü 36 ilmeğe ulaşmamız gerekiyordu. Şu anda ulaşmış olduk. Ve bu şekilde ortadaki 9 ilmeğimizde 18 ilmek oldu. Ve bu 18 ilmekte şimdi bir saç örgüsü de yapmış olacağız. Şimdi bir işlemimiz daha var. Saç örgünün kenarlarında birer ters Selanik öreceğiz. Şimdi 8 tane normal düz haroşemi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. İpimi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Buradan da kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi buradaki 18 ilmeğimizi düz örüyoruz.
Evet, 17 ve 18. İpimi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Arkada Selanik batış yapacağım. Ve kalan 8 ilmeğimi de normal düz haroşemi örüyorum. Dönüyorum arka yüze. 8 tane düz haroşa örüyorum. 9. ilmeğim, bakın zaten burada düz. Normal ilmeğimizin içine batmıyoruz. Aynı lastikteki gibi bir alttaki ilmeğin içine batarak düz bir şekilde örüyoruz. İpi öne alıyoruz. 18 tane ters örüyoruz. Evet, 18 ilmeğimi ördüm. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. İpimi arkaya atıp bir alt ilmeğin içine batarak düz Selanik örüyorum. Ve kalan ilmekleri normal düz örüyorum. 8 tane ilmeğimi. Burada sırayı tamamlıyorum. Ön yüze gelince tekrar 8 tane düz haroşa, bir tane ters olarak ipimi öne alıyorum, ters örüyorum. Tekrar ipim arkada, 18 tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum, bir tersimi örüyorum. İpim arkada, 8 tane düz haroşamı örüyorum. Arka yüzden tekrar 8 tane düz haroşa, bir tane düz Selanik'imi alttan batarak düz bir şekilde örüyorum. Ortadaki 18 ilmeği ters örüyorum. İpim arkada, bir Selanik'imi bir alttaki düz ilmeğin içine batıyorum ve kalan 8 ilmeğimi düz haroşa olarak örüyorum burada. Ve ön yüzdeyiz şimdi. Bakın bu şekilde ortada bir düz bölüm oluşmuş oldu. Ve burada ilk saç örgümüzü vuracağız. Şimdi 18 ilmeği 3'e bölüyoruz. 6 6 6 şeklinde. İlk önce sağ taraftan vuracağız. Ve bunun için özellikle yeni başlayanlar böyle bu şekilde bir saç örgüsü şişi kullanabilir. Veya düz çorap şişiniz varsa iki ucu açık, onu da kullanabilirsiniz. Çünkü bu yöntemle sağ sol burgularını daha iyi anlatacağımı düşünüyorum sizlere ve daha iyi algılayacağınızı. Şimdi normal buradaki 9 ilmeğimi 8 haroşa bir ters olarak örüyoruz. Evet, bir tersimi de ördüm. Düz bölüme geldim. İpim arkada. Yardımcı şişe ilk 6 ilmeği alıyoruz. Ve kaydırıyoruz. Sağ taraftaki ayırdığımız ilmekler her zaman örgünün üst yüzünde kalacak. Ve şimdi arkadan bir sıradaki 6 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Düz bir şekilde. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu şekilde arkaya çekiyoruz şişimizi ve buradan buradaki bekleyen 6 ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Birinci burgumuzu yaptık ve tekrar kalan 6 düz ilmeğimi örüyorum. İpim önde, bir tane ters ilmeğimi ve kalan 8 haroşamı örüyorum. Şimdi arka yüzden de yine normal ilmeklerimizin gelişine göre 8 tane düz haroşa, bir tane düz Selanik batış, ipim önde, 18 tane ters, tekrar Selanik batışımız ve 8 haroşa. Şimdi buradaki sıramız, arka yüzdeki sıramız saç örgümüzü zaten toparlayan bir sıra. Burada rahatladı saç örgüsü bölümü ve bu şekilde bakın burası içeriye doğru kabarık bir şekilde vurulmuş oldu. Çünkü buradaki artıştan dolayı biraz da. Ve şimdi biz ikinci burguyu yapmadan önce 4 sıra, yani bir kere gidip geleceğiz aynı şekilde ve tekrar bir kere gelip geleceğiz. Yani 4 sıra öreceğiz ve 4 sıranın sonunda bu kez bu tarafı vuracağız.
Evet, şimdi bir 4 sıramızı hızlıca geçiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, tekrar gidiyoruz, geliyoruz. 4 sırayı tamamladıktan sonra da ikinci burguyu tekrar hep birlikte yapalım. Ön yüze geldikten sonra 4 sıra daha örmüş olduk. Ve son saç burgusundan sonra 4 sıra ördükten sonra şimdi ön yüzde tekrar diğer tarafı da tekrar şimdi buracağız hep birlikte. Kenardaki 8 ilmeğimizi ve bir ters selanimizi örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Sıradaki ilk 6 düz ilmeğimizi örüyoruz. Altı düzü ördükten sonra sıradaki 6 ilmeği yedek şişimize alıyoruz ve örgünün arka yüzüne koyuyoruz. Sıradaki 6 ilmeği örüyoruz. Ve şişte ve buradaki şişte bekleyen 6 ilmeği de örelim. Böylelikle de şiş yardımıyla ilmeklerimiz de kaçmamış oluyor hem. Evet, burada şimdi bir tersimizi 8 haroşemizi örüyoruz. Arka sıradan da 8 haroşa, bir düz selanik, 18 ters ilmeğimizi bir tane selanik ve 8 haroşa örüyoruz. Evet, arka sırayı da şimdi saymıyoruz tabi, dönüş sıramız o. Ön yüze geldiğimizde tekrar 2 defa gidip geleceğiz. Yani toplam 4 sıra ördüğümüzde diğer burgu sıramız gelmiş olacak aynı zamanda. Evet, şimdi hemen hızlıca 4 sıramızı 2 defa gidip gelerek örelim. Evet, saç örgümüzü burup döndükten sonra ayrıca bir 4 sıra daha ördük ve şimdi tekrar burgu sıramıza geldik. Yine düz bölüme kadar örüyoruz ilmeklerimizi. Evet, düz bölümde ipimizi arkaya alıyoruz ve ilk 6 ilmeğimizi şişimize alıyoruz, yedek şişimize ve örgünün ön yüzünde bekletiyoruz ve bu arada sıradaki 6 düz ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar şişimde bekleyen 6 ilmeği devamında örüyorum. Kalan 6 düz ilmeğimi de örüyorum. Ve sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimi de tamamlıyorum. Evet, bu şekilde saç örgümüzde kabarık bir şekilde oluşmaya başladı. Evet, şimdi tekrar arka yüzü de öreceğiz. Ve onun üzerine yine, yani toplamında şu anda arka yüzde 5 sıra örerek bir sonraki burgu işlemini bu şekilde dönüşümlü olarak gerçekleştireceğiz. Evet, bu saç burgunun dönüş sırası olarak kabul ediyoruz bunu. İlmekleri gelişine göre örüyoruz burada. Evet, şimdi tekrar bir 4 sıra geçiyoruz ve bu kez buradan vurarak bu şekilde devam edeceğiz. Buradan vurarken yine şişimizi bu kez ortadaki 6 ilmeği arkaya koyup sırayla bir arka bir ön şeklinde vuracağız. Yani burada ön yüze koyarken buradaki ortadaki 6 ilmeği ayırdığımızda arkaya koyup
sıradaki bu köşedeki öncelikle 6 ilmeği örüyoruz. Daha sonra da arkadaki ayırdığımız ilmeği bu şekilde devam edeceğiz. Zaten bacak kısmında arttırma yapmadık. Çünkü bu modelde öyleydi. Biliyorsunuz çok yoğun istek üzerine ben bu modeli çalıştım. Ve farkındaysanız bizim arka paçalarımız 25 ilmekken burada biz 36 ilmeğe çıkardık. Burada biz 36 ilmeğe çıkardık ve böyle baktığımız zaman bunu bu şekilde eşitlemiş olduk. Bu neyin farkı? Saç örgünün tabii ki bu örnek toplayan bir örnek olduğu için bunu biz 25 ilmek yapsaydık bu böyle biraz içeride ve dar kalacaktı. Bu toplama payını da biz 11 ilmeği fazla vererek, yani buradaki arttırdığımız 9 ilmekle 11 ilmek toplamında fazla buradaki üst bölümde yaparak buradaki daralmayı da engellemiş olduk. Dolayısıyla dümdüz buradaki 30 dişimiz tamamlanıncaya kadar, paçalarımız 30 dişti, geliyoruz ve burada tekrar A kısmındaki yaptığımız gibi arkada bir arttırma yaparak devam edeceğiz aynı şekilde. Evet, şimdi bir 30 dişe kadar tamamlayalım bu şekilde. Evet, bu şekilde şimdi 30 dişe tamamladık ve arkayla ölçtüğümüzde tam A bölümüne de gelmiş oluyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi buraya 6 tane yeni ilmek atıyoruz. İsterseniz yine böyle parmağınızla atabilirsiniz veya iki şişin arasına girerek böyle örer gibi ilmek çıkarabilirsiniz ve şişe takabilirsiniz. Her iki ilmeğin arasına girerek yeni bir ilmek çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Ve 6. Evet, şimdi aynı şekilde biz saç örgülerimize devam edeceğiz. Bayağı bir omuz hizasına kadar bu şekilde 6 ilmek çoğaltarak, bu bizim aynı zamanda ön patımızı da oluşturmuş olacak. İliksiz burası iliksiz tarafı. Daha sonra ilikli tarafında ilikleri de zaten hep birlikte açacağız. Dolayısıyla burada ilik olmadığı için bu şekilde şimdi biz örmelerimize devam ediyoruz. Burayı yeni vurduk. Tam burgu sırasında 30 diş tamamlanmıştı. Bakın buradan da şimdi 6 ilmek arttırdık bu şekilde. Bayağı bir şu omuz hizasına kadar örüyoruz. Saç örgümüz de bu şekilde yürüyor. Buradaki ön bantımız da genişlemiş bir şekilde. 36 ilmeğimiz vardı. 6 da arttırdığımız için 42 ilmekle bu şekilde. Şimdi örmeye bayağı bir devam edelim. Yaklaşık böyle baktığımızda biz buraya 45 diş örmüştük. Buradaki dönmeler bittikten sonra ortalama bir yine herhalde 45 dişi bulacak diye düşünüyorum. Ama onu işlemin sonunda zaten size tekrar söylerim ben. Evet, şimdi bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sevgili örgü severler, şimdi arttırımı yaptıktan sonra burayı toplam olarak 47 tane dişe tamamladım. 2 diş fazla yaptım arkaya göre, çünkü burada ölçtüğümüz zaman arkadaki popodaki dönmelerden dolayı, burada da şu şekilde size de gösteriyorum. O 2 ilmeklik şuradaki kayma bölümüyle burası kenarları da saydığımızda tam milimetrik 47 dişte, yani burayı arttırdıktan sonra 47 diş örerek tamamlamış oldum. Yaklaşık A kısmından o 47 sıra haroşemi ölçtüğümde de 26 santime falan denk geliyor aşağı yukarı. Ve bu şekilde şimdi biz bir tane önümüzü bitirdik. Buranın kısa durmasının sebebi de buradaki dönmelerden dolayı. Tabii ki biz diktiğimizdeki popo şişkinliği bunun sayesinde meydana gelmiş olacak. Yani bunun zaten bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi diğer taraf için yine aynı şekilde buraya 26 ilmek atarak
Lastik bantımızı tamamlayalım ve daha sonra aynı bu paçadaki yaptığımız işlem aynı. Yani iki tarafa da yine eşit 8+1 haroşayı 8+1 buraya Selanik yerleştireceğiz. Ortaya da yine buradaki arttırmalarımızı da yaparak 9 ilmeği 18 ilmeğe çıkararak 30 tane diş örünceye kadar saç örgülerimizi tamamlayalım. Ve daha sonra buradaki tekrar artışı hep birlikte yapalım. Evet, şimdi diğer paçayı da aynı birinci paça gibi bu kısma kadar hazırlıyoruz. Evet, ikinci paçamızı da hazırladık. Ve aynı seviyeye 30 dişe kadar ördük. Buradaki 30 dişimizde yaklaşık 15-16 santime ulaşmış olduk. Ve şimdi buradan da en son biz burada vurduktan sonra bir sıra örerek arka yüz bölümüne geçmiş olduk aslında. Çünkü burası zıt yönde olacağı için buranın artımını da arka yüzden yapmış olacağız. Çevirdiğimizde buranın da artışı tam aynalama yöntemiyle karşısına geçmiş olacak. Genelde bu sağ sol arttırmalarda çok sorun yaşıyoruz. Onun için bu noktaları şimdi hep birlikte yapmaya başlayacağız. Sağ sol kesimlerinde de bundan sonra size her iki tarafı da göstereceğim. Çünkü yeni başlayanlar bayağı zorlanıyor bu konuda anladığım kadarıyla. Şimdi buraya da 6 ilmek atıyoruz. Yine isteyen parmağınla atabilir bu yöntemle. Veyahut benim yaptığım gibi 2 ilmeğin arasına batarak 2 ilmek arasındaki boşluğa batıyoruz bu şekilde. Yani ilmeğin içine batmıyoruz. Boşluğumuza batıyoruz. İpimizi dolayıp içinden çekiyoruz ve takıyoruz şişimize. Yeni taktığımız ilmekle yine bir önceki ilmeğin arasındaki boşluğa batarak bu şekilde 6 tane arttırma yapıyoruz. Evet, 6 ilmeğimi arttırdım ve arka yüzdeyim. Bakın, arka yüzden hemen normal düz haroşalarımı örmeye başlıyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi gelişine göre örüp ön yüze geçiyorum. Evet, sıra sonuna kadar şimdi örelim. Evet, şimdi biz buradaki artışımızı yaptık ve bir diş örmüş olduk burada. Yaklaşık burayı 5 dişe kadar örelim ve 6. dişimizde ilk iliğimizi açacağız. Kız çocuğu için yapmak isteyenler de iliği bu taraftan açacaklar. Yani ona dikkat edin. Şimdi biz erkek rengi olduğu için sağ tarafımızdan, yani sol tarafından açmış oluyoruz. Yani buradan baktığımızda sağ parçanın sol bölümünden açıyoruz. Siz de kızlar için sol parçanın sağ tarafından açarsanız bu şekilde üstüne binmiş olacak. Evet, şimdi burayı 5 dişe tamamlayalım. Birinci dişimiz çıktı. 8 sıra örerek 4 diş daha oluşturalım. Bu arada saç örgülerimize de devam ediyoruz ve hep birlikte birinci iliği açıyoruz. Şimdi biz 5 dişimizi tamamladık. 1 2 3 4 5 ve tekrar bakın, erkek olduğu için bunu arka yüze geliyor. Çünkü bu bizim sağ paçamız. Ve iliği soldan açacağımız için arka yüzden şimdi ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Bu sabit zaten. 2 tane daha örüyorum. Ve o 2 ördüğümün bir tanesini diğerinin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Tekrar örüyorum ve tekrar atlatıyorum. 2 tane ilmek eksiltmiş oldum. Çünkü biraz büyük düğme kullanacağım bu projemde. Dolayısıyla bir delik yetmeyecek düğmemin büyüklüğü için. Orta boy bir düğme kullanmayı düşündüğüm için oraya 2 tane ilmek açtım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve ön yüzde tekrar benim saç örgü sıram da geldi. Burada saç örgümü de yapacağım tekrar. Biliyorsunuz her 4 sırada bir sağdan bir soldan saç örgümüzü de uyguluyoruz zaten. Şimdi oradaki düz alanımıza kadar geliyoruz. Bir tersimiz var burada. Evet, 6 tane diğer taraftan vuracağım için ilk 6 düzümü örüyorum. Bu şekilde
Sıradaki 6 ilmeğimi şişe alıyorum yine. Ve burası üstte kalacağı için buradaki ortadaki ilmeklerimi alt bölüme koyarak sıradaki son 6 düz ilmeğimi örüyorum. Ve şişte bekleyen 6 ilmeğimizi de örelim. Evet, şimdi örerek ilmekleri kestiğimiz oradaki boşluk bölüme kadar ilmeklerimizi örelim. Evet, buradaki boşluk bölümümüze 2 tane yeni ilmek atıyoruz. 1 ve 2. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ve buradaki ilmek sayım tekrar tamamlanmış oluyor. Ve birinci iliğim de açılmış oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Evet, şimdi ilmekten sonra 8 diş tekrar 2 ilik arası örmemiz gerekiyor. Ve biz iliğimizi tabi arka yüzden açtığımız için şu anda da ikinci sırayı geçmiş oluyorum. Biz dolayısıyla iliği açtığımız sıranın dişini saymayacağız. Ama şimdi ördüğümüz sıra birinci diş olarak sayılacak tabii ki. Ve toplam şimdi birinci dişimi geçmiş oldum bu sırada, dönüş sıramda. 8 diş çizgimiz oluştuğunda tekrar ikinci iliği açacağız tekrar. Evet, şimdi bu şekilde ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. Saç burgumuzu da zaten ön yüzde yapmıştık. Şimdi önden göstereceğim. Evet, bakın hem burada biraz daha büyük bir ilik yapmış olduk. Saç örgümüzü de vurduk. Şimdi 4 sıra zaten bir gidip geleceğiz. Ve iliğimizin üstünde bakın birinci dişimiz de oluşmuş oldu. Bu 8'e tamamlanacak ve daha sonra ikinci iliği de açacağız. Toplam zaten 5 tane ilik açacağız. Evet, şimdi örmeye bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi biz 8 dişimizi tamamladık ve ikinci iliğimizi açacağız. Dolayısıyla bir sıra ön yüzden ördüm, arka yüze geçtim. Ve arka yüzden tekrar ilk 3 ilmeğimi haroşa olarak normal örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Ve ördüğüm birinci ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum ve tekrar bir ilmek atlatıyorum. Dolayısıyla buradan da 2 tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Evet, şimdi böyle bir sıramızı tamamlayalım hemen. Evet, şimdi ön yüze geldik ve ön yüzde yine bizim burgu sıramız aynı zamanda. Buradaki ilk haroşa ilmeklerimi örüyorum burada ve bir ters selanik de ördüm ve ilk 6 ilmeğimi şişe takıyorum. Çünkü bu sağdan burulacak. Bu şekilde sağ burgular önde kalıyor şişimiz. Diğer burguda da altta kalıyordu. Daha öncekinde yaptık. Şimdi 6 tane sıradaki ilmeğimi örüyorum. Ve bunu da sıradaki üstteki ilmekleri de bu şekilde hemen örerek tamamlıyorum buradaki burgumu. Evet, en son kalan 6 ilmeğimi de örerek buradaki sıramı yine bitirmiş oluyorum burguyla ilgili. Bakın bu şekilde burası. Hem ilmekleri kaçırmamış oluyorsunuz yardımcı şişle çalıştığınız zaman. Hem daha güvenilir, yani en azından üzülmemiş oluyorsunuz. Şimdi biz yine boşluk kısma kadar örüyoruz buradaki haroşelerimizi. Evet, buradan da
Yine 2 tane ilmeğimi atıyorum. Ve kalan son 3 ilmeğimi de örüyorum. Evet, şimdi siz de artık eşit aralıkları da görmüş oldunuz. Bakın burada da ikinci iliğimi açmış oldum. Siz de şimdi bu şekilde her 8 dişinizi ördüğünüz zaman şimdi dönerken birinci dişim olmuş olacak aynı zamanda. Çünkü arka yüze düşüyor yine benim. Burada iliğimi arka yüze açtığım için. Kızlarda da iliğimizi daha kolay olacak. Hemen ön yüzden 3 tane öreceksiniz. Sıradaki 2 ilmeği aynı buradaki atlattığımız gibi atlatıyorsunuz. Ve arka yüzden dönerken o boşluğa ilmeğinizi atıyorsunuz. Şimdi bizim yaptığımız gibi. Ve dolayısıyla ön yüze geldiğinizde de bir sıra örüp döndükten sonra bir diş diye başlıyorsunuz saymaya. Evet, şimdi bu şekilde biz 5 tane toplam iliğimizi açıyoruz. Ve aynı yüksekliğe kadar son ilikten sonra da aşağı yukarı 4-5 diş öreceğiz. İlik açmayacağız oraya. Yani son ilikten sonra tahmin ediyorum 5 diş öreriz. Ve daha sonra zaten omuzlar kesilecek. Ve aynı zamanda kapşona da başlamış olacağız. Evet, şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi biz 5 ilik yaptıktan sonra bir 6 diş daha örmüş olduk. Ve aynı boya geldik. Şimdi böyle baktığımız zaman biz buradaki dişlerimizi saydığımızda biliyorsunuz ilk parçamızda 47 tane diş vardı. Burada tabi ters yön olduğu için 48 dişte bitmiş oluyor. Aynı hizaya geldiğimizde ve son burgumuzu yaptığımızda. Ama bu bir dişlik fazlalık zaten bize gerekli. Çünkü biz bunu dikeceğimizde A kısmını bir tarafından alt tarafından tutturunca bu üst pay içinde yine A kısmı için bir dişlik paya ihtiyacımız var. O da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yani o bir dişlik fark hiç önemli değil. Çünkü zaten burayı üst üste bindireceğiz. Ve A kısmında tek katlı dikmek istediğimiz için o bir dişlik payı da zaten buraya vermiş olacağız. Burayı da içten bir diş yukarıdan dikerek orada daha temiz bir dikiş elde etmiş olacağız. Şimdi burada son burgumu yaptım. Geri dönüyoruz ve buradan aynı arka bölümde çalıştığımız gibi omuzlarımızı keseceğiz. Şimdi hemen ilmeklerimizi geri örerek başa gelelim. Evet, şimdi buradan 18 tane ilmeğimizi omuz için kesiyoruz. Ön yüzdeyiz. Üzerinden atlatarak bir örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Bir örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Bir örüyoruz. Bir atlatıyoruz. 9 tane de saç örgüsünden kesiyoruz. 18 ilmekli saç örgüsü. Evet, buradan 18 ilmek eksilttik. Evet, şimdi 18 ilmeğimizi ördük. Bakın böyle bir boşluk oluşuyor ip burada kaldığı zaman. Bunun oluşmasını istemiyorsanız eğer şu şekilde ipinizi öne alın. Bir tane buradan boş ilmek alın. İpi geriye atın ve tekrar bu boş aldığınız ilmeği geri atarak buradan sıkıştırabilirsiniz buradaki ilmeği. Çünkü biraz sonra biz biliyorsunuz bütün ilmekleri yani yaka bu önle arka birleştirerek kapşon çalışacağız. Dolayısıyla buradaki deliği de bu şekilde kapatmış olursunuz. Evet, şimdi diğer omuzumuzu da keselim. Bu ilikli tarafımızda. Evet, diğer omuzumuzda da mecburen bunu arka yüzden keseceğiz. Ve dolayısıyla bir sıra ördüm ben ön yüzden. Ve şimdi arka yüzden buradan da 18 tane ilmeğimi bu şekilde kesiyorum, yine üzerinden atlatıyorum. Evet, şimdi burayı da 18 ilmek olarak kestim. Ve buradaki yine bu deliğin oluşmaması için buradan ipimi arkaya atıyorum. Boş alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve bu boş aldığım ilmeği geri takıyorum.
Ve dolayısıyla burasını da bu şekilde sıkıştırmış oluyoruz. Bakın böyle burada görünmemiş oluyor. Evet, arka parçamızı alıyoruz. Buradan da biliyorsunuz 18'er ilmek kesmiştik ve ortada 22 ilmeğimiz kaldı. Ve biz şimdi burada kestikten sonra burayı birleştiriyoruz artık. Yani bu iliksiz parçamızla arkanın örgüsüne devam ediyoruz. Yine haroşa örgü öreceğiz. Kapşon tamamen haroşadan oluşacak. Evet, şimdi buradan omuzlarımız çıkmış oldu. Bu şekilde. Buralar omuz olarak dikilecek daha sonra. Şöyle. Bakın aynı hizada. Ve şimdi biz diğer önü de, burası da ön yüzüm zaten. Buradan da devam ettiriyoruz yine. Ve tüm parçalarımızı tek şişe almış oluyoruz. Evet, sıra başına kadar tüm ilmeklerimizi düz haroşa olarak örüyoruz. Ve artık dönüşte de normal saç örgülerimiz de tamamlanmış oldu. Onları da haroşa, yani tüm ilmeklerimizi de haroşa olarak döneceğiz geriye. Ve epey bir haroşa öreceğiz. Şimdi örerek de başa geldik. Ve bizim şişimizde şu an 70 ilmek var. Yaklaşık yanlarda 24'er ilmek kalmıştı. 18 ilmekleri kestikten sonra 22 de ortada vardı. Şimdi bu 70 ilmeği bir 5 diş kadar uzatalım. Daha sonra kapşon için enseden biraz arttırma yapacağız. Evet, şimdi bir 5 dişe tüm ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi tüm ilmeklerimizi biz 5 diş boyunca ördük. Ve ense bölümünden azıcık bir arttırma yapacağız ve bunun için ilk 20 ilmeğimizi normal örüyoruz. Evet, kenardan şimdi 20 ilmek ördük ve aradaki son 20 ilmeğe kadar bir artış yapacağız. Sıradaki ilmeğimizin içine batıyoruz, doluyoruz, ipi çekiyoruz ve aradan tekrar şişimizi sokarak tekrar ipimizi dolayarak çekerek bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluruz. Bir tane örüyoruz arada. Bir sonrakinden tekrar arttırma yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Batırıyoruz, doluyoruz, çekiyoruz. Çıkarmadan tekrar araya batarak tekrar dolayarak çekiyoruz. Bir tane örüyoruz, bir tane arttırıyoruz. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Evet, şimdi burada 21 ilmek kaldı. Burada arttırdığım için orada 21 ilmek olarak o kalacak. Ve tüm ilmekleri başa kadar örüyoruz. Evet, şişimizde şu anda arttırdığımız ilmeklerle birlikte 85 tane ilmeğimiz oluştu. Biz bu 85 ilmeğimizi yaklaşık bir 12 santim kadar örüyoruz. 12 santimin sonunda kenarlardan bir kesim yaptıracağım. Ve kapşonuma öyle devam edeceğim. Evet, şimdi tüm ilmeklerimizi, 85 ilmeğimizi bir 12 santim boyunca örüyoruz. Evet, artış noktasını ölçerek böyle 12 santime ulaşmışım. Ve şimdi bir kesim yapacağız. Aşağı yukarı 22 dişe falan denk geliyor bu. Evet, şimdi örerek ön yüze gelelim. Evet, şimdi ön yüzdeyim. 10 tane ilmek kesiyoruz buradan. Üzerinden atlatarak yapıyoruz. 2 3 4
5 6 7 8 9 10. Çok fazla sıkı kesmiyoruz. Çok gevşek de kesmiyoruz. Evet, şimdi örerek arka yüze gelelim. Evet, arka yüze geldik ve arka yüzden de yine kenardan toplam 10 tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Evet, buradan da 10 ilmeğimizi kestik. Ve şimdi örerek ön yüze gelelim. Evet, şimdi iki taraftan 10'ar tane ilmeğimizi eksilttik. Ve şişte kalan 65 ilmeğimizi bir 10 santim daha örerek uzatıyoruz. Ve bu arttırma yerinden itibaren toplam 22 santime ulaştığımızda, yani bir 10 santim daha öreceğiz. Ve ilmeklerimizi tepede keseceğiz. Daha sonra nasıl devam edeceğinizi zaten ben size göstereceğim. Evet sevgili örgü severler, 9 santim örmem yeterli geldi burada. 9 santim sonra buradaki tüm ilmekleri kesiyoruz ve şimdi burayı tepeyi kestikten sonra dikeceğiz. Diktikten sonra da şu ön bölüm için tekrar bir çalışma yapacağız. Dikmek için burası benim ön yüzüm, örgümün ön yüzü. Ön yüzden böyle ikiye katlıyorum çünkü arka yüzden dikeceğiz kapşonumuzu. Böyle ikiye katlıyoruz ve buradaki iple dikebiliriz direkt. Normal içten makine dikişi şeklinde dikiyoruz. Evet, burayı çok derin dikmeyeceğiz. Direkt böyle birinci dişin hemen oradaki alt sırasından, dişlerin alt sırasından bu şekilde makine dikişiyle buradaki kapşonumuzu bir dikiyoruz hemen. Evet, kapşonumuzu diktik ve şimdi çeviriyoruz. Bu şekilde bakın üst tepe dikilmiş oldu. Şimdi bakın bizim buradaki kapşonumuzda böyle bir boşluk oluşturduk. Bunu özellikle yaptım ben. Bunu yapmak istemeyenler normal kesmeden devam edebilirler. Ben buradaki bantlardaki rengi burada kullanmak istediğim için böyle bir işlem yaptım. Çünkü yeni başlayanlar iki renk belki yürütemez diye. Böyle daha kolay bir yöntemle. Şimdi bakın böyle bizim ön kısımda bir boşluğumuz oldu. Buradan ilmeklerimizi çıkarıp normal dümdüz örerek aynı bu lastik bantımızı buraya yerleştirmiş olacağız. Ve bunun için koyu renk ipimizi kullanıyoruz. Birinci ilmeğimizi kenardan alarak batırıyoruz tığımızı ve birinci ilmeğimizi çekiyoruz. Şişe takıyoruz. Şimdi tomurcuklardan birer ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Her bir haroşa tomurcuğundan birer tane 4 ilmek oluncaya kadar çıkarıyoruz. Ve 4 ilmekten sonra bir tane de araya batarak ekstra bir ilmek çıkarıyoruz. Her 4 ilmek arası tekrar 1 2 3 4 tane çıkarıyoruz. Bir tane de ara boşluğa batarak çıkarıyoruz. Tekrar bir tane çıkarıyoruz. 1 2 3 ve 4 ve aradan tekrar araya batarak çıkarıyoruz. Bu işlemi orada
bir dar bir kısım olmasın, yani daha rahat olsun ilmeklerimiz diye arada bir ekstra ilmek çıkarıyoruz. Kasmasını engelliyoruz hem aynı zamanda. Evet, tekrar 4 tane çıkardım. Bir tane de aradan çıkarıyorum. Tamam. Evet, toplam 46 tane ilmek topladım. Ve şimdi normal Selanik örgümüze direkt başlıyoruz buradan. Kenarları yine birer haroşa yürüterek bir haroşa, bir ters, bir düz şeklinde bir sıra geçtikten sonra Selanik batışlarımıza da başlayabiliriz. Evet, bunun boyunu da buradaki köşemiz doluncaya kadar tamamlıyoruz. Ve daha sonra oraları gizli dikiştir kapatacağız ve kapşonumuzu da tamamlamış olacağız. Evet, şimdi bu şekilde bir ters bir düz baştaki birinci ve son ilmek haroşa olmak üzere Selanik ördüğümüzü devam ettiriyoruz. Sevgili örgü severler, bakın uzunluğumuz erişti. Aynı bu kenardaki yırtmacın uzunluğuna geldiği zaman şimdi ilmeklerimizi kesebiliriz. Yine örerek ve üzerinden atlatacak şekilde bu şekilde kesiyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüp üzerinden atlatıyoruz. Düz olan ilmeğimizi de düz örüyoruz ve bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar şimdi tüm ilmeklerimizi keselim. Evet, yanlarımızı da bu şekilde sıfır dikişte buradaki kenardaki bir haroşelerden çaprazlama batarak kapatıyoruz. Bu şekilde sıfır bir şekilde kapatmış olduk. Evet, kola başlamadan önce omuzlarımızı da dikip kol için hazırlamış olalım. Omuzlarımızı da böyle içten yine makine dikişiyle güzel bir şekilde dikiyoruz. Çok geniş, çok dibe batmıyoruz. Yine böyle ince hat üzerinden bu şekilde makine dikişi diker gibi iki omuzumuzu da dikelim. Evet, omuzlarımızı da şimdilik hemen böyle kapattık. Aynı zamanda şimdi kola başladığımızda en azından buradaki hemen dikiş alanımız hazır olmuş olacak. Evet, kapşonumuz da çok güzel tamamlanmış oldu. Dileyen buraya pompon dikebilir veya kulak yapabiliriz. Şimdi onu daha sonra düşüneceğiz. Öncelikle bir kol çalışmamızı bitirelim. Evet, şimdi kolumuz için 39 ilmek 3 numara şişimize tekrar atıyoruz. Koyu gri ile bir ilmeklerimizi atalım. Ve bir sıra bir ters bir düz aynı paçalardaki yaptığımız lastiği yaptıktan sonra yine o hazır lastik görüntüsünü vermek için aynı işlemi yapacağız burada da. Ve daha sonra 6 santim lastiğimizi ördükten sonra gri iple artık kolumuza geçeceğiz. Zaten düşük kol olduğu için çok rahatlıkla hemen çabucak bitireceğiz hep birlikte. Evet, şimdi 39 ilmeğimizi atalım. Bir ters bir düz lastiğimizi örelim bir sıra. Evet, şimdi normalde yine birinci ilmekle son ilmeğimizi sürekli biz burada yine haroşa olarak yürüteceğiz. Evet, birinci ve son ilmeğimizi sürekli haroşa yürüteceğiz. Düz ilmeğimizi yine daha önce paçada yaptığımız gibi şişimizde arka yönden alıp çevirerek önden takıp bir tane düz bir şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimizi zaten normal örüyoruz. İpimiz arkada. Arkadan düz ilmeğimizi batarak alıyoruz, çevirerek takarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde şimdi sıramızı tamamlayalım.
Sevgili örgü severler, bizim kol bölümündeki bölümümüz maalesef arıza nedeniyle çekmemiş videomuz. Ben de böyle küçük bir parçada size hemen kolaylık olsun diye tekrar daha az ilmekle hemen artış yerlerini kısaca göstermek istedim. Şimdi biz 6 santim bantımızı ördükten sonra normal buradaki 39 ilmeğimizi gri ipimizle yine devam ettiriyoruz. 4 numara şişe takıyoruz ve 6 diş boyunca sabit bir şekilde örüyoruz. Artışlarını göstermek istedim. Ben şimdi bunu ekstra sizin için tekrar çektim. İlk ilmeğimizi biz burada boşalıyoruz ve dolayarak arttırma yapıyoruz. Bu şekilde doladım ve normalde sıra sonundaki son ilmeğe kadar buradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, son ilmek kala tekrar bir kere doluyorum ve örüyorum son ilmeğimi. Arka yüzden de ilk ilmeğimi yine boş alarak başlıyorum ve buradaki dolanan ilmeği bu şekilde üstten çapraz batarak bu şekilde giriyoruz. Yani buradaki dolanmış ilmeğimize üstten çapraz giriyoruz. Ve dolayısıyla orada hiçbir şekilde delik oluşmamış olacak. Aynı şekilde diğer taraftaki doladığımız ilmeği de bu şekilde öreceğiz. Şimdi burada da dolanmış ilmeğimize geldik. Bakın şu şekilde burada dolanmış ilmeğimize üstten çapraz giriyoruz ve örüyoruz. Ve bunun sayesinde burada delik oluşmamış oluyor. Bakın burada hiçbir şekilde deliğim oluşmamış oldu. Evet, şimdi bu şekilde tekrar bir sıra arka yüzden de örerek ön yüze geldikten sonra bir 3 diş daha full örüyoruz. Yani şöyle hesaplayacaksınız. 6 dişi ördünüz. Bir sırada arttırdınız, geri döndüğünüz o sizin artış sıranız oluyor. Artış sırasından sonra yani o sırayı saymıyorsunuz artık artış sıranızı. Ekstra 3 diş daha örüyoruz ve 3 dişin sonunda tekrar aynı bu şekilde arttırıyoruz. Bakın bu şekilde arttırdığımız için burada hiçbir şekilde deliğimiz de oluşmamış oldu. Şimdi bir 3 diş hemen örelim. Evet, şimdi 3 diş daha ördüm ben hemen hızlıca. Bakın tekrar kontrol edebilmeniz için siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 2, 4, 6 sıramız zaten bizim başlangıç sıramızdı. 7. sırada biz artışımızı yaptık. Burayı saymıyoruz. Artış sıramız 3 dişler arasında sayılmayacak. Yani 2, 4, 6 bu artış sıramız. Bakın 1, 2, 3 dişte ördük şimdi. Ve tekrar yine aynı şekilde arttırıyoruz. Birinci ilmeğimizi örün veya boşalın, dolayın. Ve aynı şekilde sıra sonundaki son ilmekten önce de doluyoruz. Ve arkadan dönerken de çapraz batarak ilmeklerimizi örerek ön yüze geliyoruz ve bu şekilde de delikler oluşmamış oluyor. Toplam her 3 dişte şimdi artık her 3 dişte bir artışlarımızı 6 defa tamamlayacağız. Şu an ikinci artışımızı yapıyoruz ve biz toplamda toplamda 6 defa arttırmış olacağız. Şimdi bakın son ilmeğe geldim, bir doluyorum ve tekrar örüyorum. Arka yüzden de birinci ilmeğimi boşalıyorum. Bakın böyle dolanmış ilmeğe üstten çapraz batıyorum. Evet, toplam 6 defa biz bu şekilde arttırdıktan sonra 51 ilmeğe ulaşmış olacağız.
Ve bu 51 ilmeğimizi de 6 diş aynı başlangıçtaki gibi örüp ilmeklerimizi keseceğiz. Tüm işlemimiz bu kadar. Oyma falan olmadığı için, düşük kol olduğu için rahat bir şekilde öreceğinizi düşünüyorum. Maalesef videomuz orada çekmediği için çok üzüldüm ben de. Şimdi hemen acele dedim, yine de kısa da olsa burada montajlara yetiştirmeye çalıştım size. Bakın tekrar burada da üstten çapraz giriyoruz ilmeğimize, dolanan ilmeğimize ve bu şekilde ördüğümüzde böyle deliksiz bir artış elde etmiş oluyoruz ve dolayısıyla buradaki birinci dişlerimiz de bozulmadığı için dikişte gayet rahat, temiz dikiş yapabileceğiz. Evet, şimdi burada da kısaca çizdim. 39 ilmeği koyu gri ile 6 santim ördük. 6 diş tekrar ördükten sonra bir arttırdık. İki taraftan 3 diş ördük, bir arttırdık. 6 defa ve 51 ilmeği 6 diş örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz ve bu şekilde kolumuz da tamamlanmış oluyor. Evet, şimdi örmeye devam edelim. Evet sevgili örgü severler, 51 ilmeğe kadar arttırdık ve yaklaşık 6 defa artmış oldu. Son artıştan sonra, buradaki son artıştan sonra nasıl başlangıçta 6 diş örmüştük, burada da son artıştan sonra 6 diş örerek toplamında benim burada 30 aşağı yukarı 33 diş haroşam oluştu ve toplam kol uzunluğum da 21 santim. Evet, şimdi kolumuzu bedenimize yerleştireceğiz. Ve şimdi burada omuzla ön ve arka omuzun tam ortasındaki dikiş bölümüne ikiye katlıyoruz burayı. Tam ortamızı buluyoruz ve bu orta bölüme bir tane iğne takıyoruz. Şimdi 25 tane diş buradan sayarak evet 25. dişe buradaki ucu takıyoruz. Buradan da 25 diş sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ve buradan da 25. dişime tutturuyorum. Ve biz burayı da 0 dikelim. Kalın düşmesin örgümüz. Buradaki iplerden faydalanabiliriz öncelikle. Evet, buradaki 25. dişime bu şekilde iğneyi batırıp çekiyorum ve burayı sağlamlıyorum. Birinci buradaki düz kestiğim bölüme tekrar gerisin geriye takarak evet, bir tane bakın buradan aşağıdan yukarı doğru batıyorum. Buradaki düzümden de yine aşağıdan yukarıya batarak bu şekilde burayı 0 bir şekilde birleştirelim hemen. En azından içte böyle kalın bir görüntü de oluşmamış olacak. İki tarafta 0 bir şekilde tutturulmuş olur. Buradaki tomurcuk dişlerden faydalanıyoruz. Buradaki de düzün yarı ilmeğine giriyoruz. Bakın, bütün şeklinde girmiyoruz. Yarısını tutturuyoruz sadece. Kalın olmasın diye. Evet, şimdi sayılarımız zaten sabit olduğu için milimetrik oturacaktır kolumuzda. Şimdi bu şekilde bakın, böyle dikiyoruz tertemiz. Arka yönden de bu şekilde. Evet, şimdi devam edelim, başa kadar gelelim. Evet, kolumuzu şimdi gayet güzel bir şekilde diktik. Bakın bu şekilde iki tarafımızda gayet düzgün
bir görünüme sahip. Evet, kolumuzu katlayıp şimdi koltuk altından devam ediyoruz. Bu şekilde katlıyoruz ve ipimizi buradan koparmadan direkt buraya girerek başlıyoruz. Yine buradaki tomurcuklardan faydalanarak şimdi burada direkt bu şekilde yapabiliriz. Bakın, önce buraya, daha sonra karşısındaki tomurcuğa girip böyle birlikte çekebiliriz ipimizi. Hem karşılıklı kaymamış oluyor bu şekilde yaparsanız. Bir buradan bir karşısından eşleştirerek bu şekilde dikebilirsiniz. Özellikle bebeklerde bu dikişleri tercih ediyoruz. Bakın, böyle gayet güzel bir hat çıkıyor. Evet, başa kadar geliyoruz bu şekilde. Evet, kol ağzımızda yine kenarlarımızda biliyorsunuz birer haroşa yürütmüştük. Aynı şekilde buradan da haroşa dişlerimizden karşılıklı kol altında yaptığımız gibi bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, manşet bölümümüzü de bu şekilde dikmiş olduk. Burası da 0 dikişle kapanmış oldu. Bakın, böyle kıvırabiliriz de. Evet, şimdi hemen yan dikişimizi kapatıyoruz. Burada da aynı koldaki gibi karşılıklı bir şekilde buradaki kenar ilmeklerimizi karşılaştırarak bu şekilde girerek dikiyoruz. Evet, bu tarafı da ve manşet dahil aynı şekilde dikelim ve daha sonra A kısmında göstereceğim. Evet, böyle dikmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bu bacağımızı da diktik ve A kısmına geldik. İpimizi yine kesmeden ilikli kısmı öncelikle bu arkadaki bölüme tutturuyoruz. Yine üstten çapraz girerek bu şekilde şimdi burayı dikmiş olduk. İç kısımdan da buradaki bölümü içten tutturuyoruz. Şimdi aynı bu şekilde karşılıklı çaprazlama, bir buradan bir buradan alarak ipimizi hafif bir tutturma yapıyoruz iç kısımdan da. Evet, bu şekilde bakın üst üste binmiş oldu. Ve şimdi düğmelerimizi de dikelim. Ben koyu renk bu şekilde büyük düğmeler kullanacağım. Evet, şimdi hızlıca onları dikiyorum. Evet, düğmelerimizi diktik ve son olarak da bu uca ben bir hazır pompon dikmek istiyorum. Şu anda çok gündemde olan bir pompon. Evet, onu da buraya diktiğimiz zaman projemiz tamamlanmış olacak. Evet sevgili örgü severler, projemizi tamamlamış olduk. Pomponumuzu da diktik. Çok güzel oldu. Alanımız dar olduğu için çok geniş çaplı gösteremiyorum. Bunu tabi videonun başında daha rahat göreceksiniz. Şimdi size tekrar bir genel ölçü vermek istiyorum. Bu omuz hizasından paça boyumuza kadar 44 santim uzunluğa erişmişiz. En olarak da 26 santim. Kol boyumuzda saç örgülü bölüme kadar aşağı yukarı 28 santime denk geliyor. Kapşon boyumuz böyle baktığımızda saç bölümünün bittiği bölüme kadar da 22 santime denk geliyor. Bu arada büyütmek isteyenler için
Şöyle bir alternatif vereceğim. Şimdi büyütmelerde genelde problem yaşanabiliyor. Çünkü beden büyüyünce boydan da uzaması gerekiyor. Ben genelde daha büyük çocuklara biraz daha kalın iplerle büyütebilirsiniz ölçüleri oynamadan. Veya illa aynı ipi yapacağım derseniz de bu yaklaşık 6 ay 9 aya kadar giyebileceği bir kıyafet oldu şu anda. Belki bu kenarlardan ikişer haroşa büyütebilirsiniz 1 yaş için isteyenler. 2 buradan 2 buradan büyüterek, ama boydan da paçadan bu kez buradan 4 diş uzatın. Mutlaka onu da uzatmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu kısımdan da uzatmanız gerekiyor. Bu kısımdan da 6 diş uzatırsanız toplamında 4 artı 2 10 diş uzatmış olursunuz. Ve bu şekilde de daha iyi bir ölçüye ulaşmış olursunuz, büyümüş olur. Bu şekilde kenarlardan büyütmek daha mantıklı. Hem örneğiniz bozulmamış olur. Daha büyük yani çok büyük yaşta da bu pek kullanışlı, bilmiyorum olur mu, ama tercih etmek isteyenler varsa böyle ikişer ikişer her yaş grubu için büyütün ve dediğim gibi boydan da uzatmayı unutmayın. Kapşonda da aynı şekilde. Şimdi zaten siz burayı büyüttüğünüz zaman direkt sizin kapşonunuz kendiliğinden büyümüş olacak. Dolayısıyla da siz sadece biraz daha böyle 5 diş 6 diş uzatabilirsiniz kapşonunuzu. Ve burada da A kısmında da biz biliyorsunuz 6 ilmek yapmıştık. 8 ve 10 ilmeğe kadar yaşlara göre büyütebilirsiniz. 10 ilmeği de pek geçirmeyin yalnız. Çünkü çok fazla bu kez üste binmiş olur. Ve kol boyunu da uzatabilirsiniz. Biz mesela 6 defa arttırdık. Siz bir kere daha arttırabilirsiniz. 2 yaş, yani 2 yaş içinde 7 defa arttırabilirsiniz. 8 defa arttırabilirsiniz. O şekilde uzamış olur. Daha kalın iplerle biz biliyorsunuz 200 küsür metreydi bizim. 250 metreydi bizim ipimizin uzunluğu. Böyle 150-130 metrelik iplerle direkt 3-4 yaşa göre de çıkabilir bu. Yani çünkü ip bayağı kalınlaşmış oluyor. O zaman da hiçbir şekilde ölçüyle oynamıyoruz ip kalınlaştığı zaman. Şimdi biz 4'lü ördük. 5'li öreceğiniz ipte ölçüyü genişletmeden, diyelim ki 190 metre bir ip kullanırsınız. 5 numara şişle direkt zaten 1-1,5 yaşa çıkmış olur. 100 ile 130 metrelik iplerle de 2-3 yaşa kadar tahmin ediyorum büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben de denemedim. İlk defa deniyorum ben de. Sizler çok istediğiniz için ördüm. Öyle bir kalıp çalışmamız da yok. Her şeyi tamamen doğaçlama yapıyoruz biz. Yani o anda örme anında sizinle birlikte örerken karar veriyorum ne kadar boyun olması gerektiğini. Dolayısıyla daha büyük ölçülerinde çalışmadığım için tahmini bu rakamların hepsi biraz göz kararıyla yapacaksınız. Ve bu şekilde büyütebilirsiniz. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Bakın böyle popo kısmında da biliyorsunuz bir dönmeli çalışma yapmıştık. Burada da çok güzel popo şişkinliğimiz de çıkmış oldu. Bence çok tatlı oldu. Bu projemizde biz yaklaşık 3 tane açık gri kullanmış olduk. Bir tane de koyu gri kullandık. Ve 5 adet düğme ile bir pomponla böyle güzel tulumumuzu tamamlamış olduk. Başka güzel projelerde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum bu arada abone olan izleyicilerimize de. Ve biz videolarımızı seve seve paylaşabilirsiniz. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere. Sevgi dolu örgüler diliyorum hepinize.